Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bir yelek yapımına başladım. Size şöyle modelimi göstereyim. Yine tığ işi bir yelek modeli. Yapımı da çok kolay. Hata yapma olasılığınız da çok az bu modelde. Çünkü sıraya göre takip ediyoruz. Yani ben bu yeleği hiç sökmeden yaptım diyebilirim arkadaşlar. Evet, şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum ve ipimi tanıtarak başlıyorum. Her zaman örgülerimde Alize Angora Gold ip kullanıyorum. Aynı ölçüde yapacağım. Videomun sonunda en boy ölçüsünü ve ne kadar ip gittiğini de oradan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde tüm tığ işlerimde kullanmış olduğum 2 numara 1.75 milimetrelik tığ kullanıyorum. İpimin numarasını da vereyim. Örmek isteyen arkadaşlarım olursa diye. 404 numara. Şöyle tatlı bir pudra rengi ipim. Evet, örgümüze yapmaya başlıyoruz. Öncelikle şu alt şeridimizi örmekle başlıyoruz. 15 tane zincire ihtiyacımız var. Alt şeridini yapıyoruz öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 fazla sıkı çekmeyelim. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 toplamda 15 zincir çektim. Tığın başına doladım. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin arasına batıyorum ve 3'te çıkıyorum. Aynı şekilde yanındaki araya batıyorum ve 3'te çıkıyorum. Tüm aralara bu şekilde batıyoruz. Toplamda 12 tane trabzanımız, üçlü trabzanımız olacak. Şu yaptıklarımıza trabzan diyoruz. 3'te çıkıyoruz. 2 4 6 8 10 ve 12. Toplam 12 tane yaptım. 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Buradaki dibindekini değil arkadaşlar, onun yanındaki zincir arasına batıyoruz. Aynı şekilde sona kadar gidiyoruz ve arada böyle sayalım, atlama olmasın, sayımızda karışıklık olmasın diye arkadaşlar 12 tane yapalım. Evet, bu modelimizin ismi arkadaşlar olimpiyat yelek modeli. Bunlarla çok güzel salon takımları da yapılıyor. İki, 4, 6, 8, 10, 11 buraya batıyorum. 12. Buradan en üstteki zincir ve ya da arasına batabilirsiniz. Arasına batarsanız çok fazla sıkmadan bu kısmı da bu şekilde tamamlıyoruz. Buradaki sayılarımızı saydıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Dibine değil, onun yanındaki zincir arasına batıyorum ve 3'te çıkıyorum. Evet, bu şekilde toplam 12 tane olacak bu kısma kadar. Şuradaki sayıyı da vereyim. Şu an 2 tane yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki sayımız da, yani bu şeritlerimizin şu 1'i yaptım, 2'yi yaptım, toplamda 32 tane olacak. Evet, bunları çok fazla gevşek yapmadan trabzanlarımızı ileriye doğru yapalım. Şöyle sıra sonuna kadar gideyim.
Toplam 12 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, yaptıktan sonra da sayımızı sayalım. Sökmek zorunda kalmayalım. Evet, şöyle 2 4 6 8 10 12 12 tane yaptım. Şu an şöyle arkadaşlar göstereyim şuradan. 1 2 3 tanesini yapmış oldum. Evet, bu şekilde toplamda 32 tane yapıyoruz. Toplam 32 tane yaptım. Bunun tam ölçüsünü vereyim ben size de hem. 26 santim geliyor. Evet, şimdi şöyle baktığım zaman 32 yaptım. Buradan ters yön ona bakıyoruz. Şimdi buradan yaptım arkadaşlar, bitirdim. Bu şekilde döndüğüm zaman örnek kurulumunu buradan başlayıp gidiyorum. Ama bu benim yeleğimin arka tarafı. Onu da nereden anlıyorum? Bakın şu kısım, en baştaki kısım şu şekilde aşağıya doğru yatıyor. Yani burası tersi arkadaşlar. Şu ipimin olduğu taraf yönü oluyor. Yani şu şekilde olması gerekiyor. O zaman da ipim bakın aşağıda kalıyor. Buradan kaydırma yöntemiyle buraya çıkacağım. 32. sıramızı tamamladıktan sonra geriye dönüyorum. Yanındaki araya batıp şu şekilde arasından çıkartıyorum, zincirin arasından. Bunu sonuna kadar tüm zincirlerimin arasına yapıyorum. İpimizi koparmadan ilerliyoruz. Çok fazla sıkmadan yapalım. Evet, şöyle son araya da batıyorum ve örgümün başına geldim. Artık modelimizin kurulumunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar modelimizin bu tarafını önce kenarını yapacağız. Bunun için bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 3 tane 12 trabzanımız var şurada. 1 2 3 tane. Bunların üst kısmını dolduracağız. Evet. 3 zincir çekelim. Sonra bu ilk aranın içine 2 tane üçlü trabzan yapalım. Sonra yanındaki bakın şuradaki araya da batıyoruz. Aynı şekilde buraya da yaptım. 4 tane oldu. Şimdi ikincisinin üst kısmına yapıyorum. Şurada arasına battım, 3'te çıktım. Yine aynı şekilde ve yine şuradaki boşluk araya batıyoruz. Yani 2 tane içine, bir tane de şu kenar kısımlarına yapıyoruz. Ve şimdi 1 2 yaptım. Şimdi üçüncüsünün de aynı şekilde arasına battım ve 3'te çıktım. Bir tane daha yaptım. Ve şu en son zincir arasına da battım ve sayıyorum. 2 4 6 8 10. Toplam 10 tane kenarda bırakacağız ve iç kısımda da arkadaşlar 10 tane burada bırakacağız. 3 tanesini bu kısım, 3 tane de şu kısımlar arkadaşlar kenar için gelecek şekilde ayarlanıyor. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın 1 ve 2 ikisini atlıyorum. Üçüncüsünün şurası arkadaşlar zincir arasına batıyorum. Yani arada 2 tane atlamış oluyoruz. Üçüncüsünün başına batmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. 2 tane atladım. 1 2 üçüncüsünün başına batmış oldum. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Bakın. Şimdi burada bir tane bırakacağız. Bir tane küçük bir kutucuk olacak burada. Bu bir tanesini atlıyoruz.
şuradaki en üstteki zincir arasına batıyoruz. Şöyle göstereyim. 10 tane buraya doldurdum. 7 zincir çektim. 1 ve ikinciyi atladıktan sonra üçüncüsünün üstündeki şu zincir arasına battım. 3'te çıktım. 2 zincir çektim. Diğer buraya geçtikten sonra diğer araya, şuradaki araya battım ve 3'te çıktım. Evet. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını uygulayacağım. Bu birinci, şuradan şöyle göstereyim. Birinci değil, ikinci zincir tepesine batıyorum. 3'te çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Buradaki bakın üçlü trabzanımızın şu başındaki olan 3 tane zincir çekip döndüğümüz yer, başındaki olan yere battım ve 3'te çıktım. 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. İki tane atlıyorum. Üçüncü zincirimin arasına batıyorum. Yani bu aralarda 2, 1, 2, 1, 2. Şimdi 1 yapacağız. 2 zincir çektim. Bakın şuraya. Buradaki araya batıyorum. 3'te çıkıyorum. Ve 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, burada 3 tane kalana kadar, şuraya kadar bu işlemi yapacağız. En başında mutlaka 7 zincirimiz ve bu 3 taneden şöyle şurada, bu kısımda da 7 zincirimiz bitmiş olması gerekiyor. Evet, toplam buradaki 7 zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncu 9. 9'uncuyu da yaptım. Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum. Her zaman ben şu kısımlarda 2, bu kısımlarda da 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Bu vav'ın, V harfin şuradaki zincir arasına battım. 3'te çıktım. Şimdi 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Bakın burada ters V, burada da yukarı doğru vav'ımız var. Onun şuradaki zincir arasına batıyorum. Biraz önce yaptığım, diğer arada yaptığımın aynısını yapıyorum. Evet. Bu sıra kolay arkadaşlar. Sonra yanındaki zincir arasına battım. Evet, aynı işlemleri tekrarlayacağız. Sadece şurada başta 2 kutucuk olacak. Sonra 7 zincir. Bakın, 1 kutucuk, 7 zincir. Aynı aslında şu başta yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. 7 zincir, 2 zincir çekip kutucuk yapıyoruz. Evet, bu şekilde buraya kadar yapalım. Aralarda 7 zincir. 4, 5, 6, 7. Tığın başını doluyoruz. Burayı atlıyoruz. Kapalı olan V'nin atlayıp açık olan V'nin başındaki zincir arasına batıyoruz ve 3'te çıkıyoruz. 2 zincir. Sonra diğer zincir arasına batıyoruz. 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra buradaki zincir aramıza batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sonra 7 zincir çekiyoruz. 5, 6, 7. Evet. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. En sonda da 10 zincirimizi dolduralım.
3'te çıktığımız trabzanlar yapıp 3 zincir çekip geriye dönüp buraya gelelim. Kenarı için 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu birinciyi de sayıyoruz arkadaşlar. Şu ipimizi de bu arada şöyle arasından yürütelim. Orta boşluğa battım. 3'te çıktım. Yine aynı yere tekrar batıyorum. 3'te çıkıyorum. Şimdi şuradaki zincirimin arasına batıyorum. Evet, 4 tane oldu. Buradaki araya, ikinci sıradaki araya da 2 tane batıyoruz. Şimdi zincirimizin arasına batıyoruz. Buradaki araya da aynı şekilde 2 tane batacağız. Ve şurada zincirimizin arasına en son batıyoruz ve 3'te çıkıyoruz. Evet. Bu şekilde ilk sıramız oluyor arkadaşlar. İlk sıramızı tamamladık. Burada 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Evet, yürüttüğümüz ipi sonra şuradan keseceğiz. Onu da yürütmüş olduk. Şöyle güzel derli toplu oluyor. Evet, dibine değil onun yanındaki zincir arasına battım. Zincirlerimizi sayalım. Toplam 10 tane olacak. İki, 4, 6, 8, 10. Toplamda 10 tane yaptım. Şimdi örneğimizin ikinci sırasındayız. Bunun için ilk başta 3 zincir çekiyorum. Tığın başını dolayıp burada 1, 2, 3 zincir bırakıyorum. 4. zincirin arasına battım ve 1, 2, 3'te çıktım. Şimdi ise 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bu batmış olduğum yere tekrar batıyorum ve 3'te çıkıyorum. Burada 3 zincir çektim. Burada 2. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Sonra şurada ilk bir kutucuğumuz vardı. Kutucuğumuzun başındaki zincir arasına batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. Ve şöyle yaptığım işlemi tekrar size söyleyeyim. Evet, 10 tane yaptık kenarı için. Sonra 3 zincir çektim. Ortasına battım. 3'te çıktım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar batıp 3'te çıktım. 3 zincir çektim. Buradaki kutucuğun üstüne battım. Bu şekilde. Bu kısımda tığın başını doluyoruz. Hiç zincir çekmeden buradaki artık kutuyu kapatıyoruz. Şuradaki zincir arasına batıyoruz, yanındaki. Bakın şöyle göstereyim. Zincir arasına battım. 3'te çıktım. 3 zincir çektim. Buradaki 7 zincirin tam ortası arasına battım. Zincirin arasına 3'te çıktım. Burada yaptığım işlemlerin aynısını sonuna kadar devam edeceğiz. Tekrar anlatmış oluyorum şu an. Şu başta gibi düşünelim. 3 zincir çektim. Alttaki 7 zincirin ortasına battım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Şimdi 3 zincir. Ben şu kısımları yaparken arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Şuradaki aralara da 3 zincir çekiyorum. Şimdi 3 zincirimi çektim. Diğer araya tam orta kısma battım.
Yani zincir arasına zincir arasına battım. Şimdi burada açtık. Şimdi burada kapatıyoruz. Buradaki zincir arasına batıp kapatıyoruz. Buradaki işlemin ikincisini yaptık. Şimdi üçüncü 7 zincirin olduğu yere geldik. Şöyle de göstereyim. Üç zincir, ortadaki 7 zincirimizin ortasındaki yani dördüncü zincir arasına batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. 2 zincir, tekrar aynı yere batıyoruz. 1 2 3'te çıkıyoruz. Bir, iki, 3 zincir çektim. Buradaki kutucuğun en başındaki şurada zincir arasına batıyorum. 3'te çıktım. Tığın sadece bir kere başını doluyoruz, zincir çekmiyoruz. Diğer buradaki araya batıyoruz. 3 zincir, dördüncü zincirimizin arasına batıp çıkıyoruz. 2 zincir, aynı zincir arasına batıyoruz. Sonra 3 zincir çekip şu kutucuk olan yerin zincir arasına, başındaki zincir arasına batıyoruz ve burada bu kutunun üstünü kapatmış oluyoruz. Evet. Bakın buralarda zaten aynı şeyleri tekrarlamış oluyoruz. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 4 defa anlatmış oldum. Size her zaman tavsiyem az bir zincir çekin. Şu kadar mesela diyelim bir kutucuk yapın. Alt kısmı yapın, oluşturun arkadaşlar. Az böyle 2-3 tane ile birlikte. Sonra şöyle 2-3 tane yapıp şöyle modeli kurmak için şöyle küçük bir parça yapıp da model çıkartırsanız eliniz modele de alışmış olur. Ona göre büyük şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hem burada da ne kadar hani şuraya kadar yaptığınız diyelim. Hemen buradan ölçüp mesela burası 12. 12 işte 24 santim olması için burada mesela kaç tane 1 2 3 4 tane yapmışsınız, 4 tane daha yaparsınız, kenarlarında 3 hesaplarsınız. Bu şekilde de hesabınızı yapmanız kolay olur modellerde. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar geliyorum ve bu kısmı da 10 tane dolduruyorum. Evet, şöyle sona geldim. Son 7 zincirim arasına 3 zincir çektim. Ortasına 4 zincir arasına batmış oluyoruz. 3'te çıkıp 2 zincir çekiyorum. Aynı araya tekrar batıyorum. 3'te çıktım. Ve tekrar 3 zincir. Artık buradaki zincirimizin arasına kenar için ilk sayımız burada başlamış oluyor. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane yapıp tekrar 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramız için şuraya kadar 3'te çıktığımız 10 tane trabzanımızı yapıyoruz. 10 tane tamamladım arkadaşlar. Üçlü trabzanımı yaptım. Artık 1 2 3. sıradayız. Modelimizi kurmak için. Yani 1 2 3. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Bu sıramızda buradaki kutucuğun şuradaki başına battım.
Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada V şeklinde bakın şöyle bir altta yerimiz var. Buraya battım. Diğer şuradaki boşluk ara zincir arasına battım. Bir kutucuk buraya yapmış oldum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ikinci kutucuğumuz. Bakın 1 2. Buradayız şimdi. Şu sıradayız. Bu iki taneye yapmışız. Yaptıktan sonra 7 zincir çekip buradaki araya batmışız. Şimdi ben onu anlatayım size. 7 zincirimizi çekelim. 2 3 4 5 6 7. Tığın başına doluyoruz. Burada bakın kapattığımız yer, burası da şöyle 2 zincirle açtığımız yer. Tam buradaki zincirimizin arasına batıyoruz. Üçte çıkıyorum. Evet, şu şekilde de göstereceğim daha iyi anlaşılması için. İlk 3 zincir çektim. Buraya battım. Yukarı doğru çıktım. 2 zincir çektim. Bu kısma battım. Yukarı doğru çıktım. 7 zincir çektim. Şurada bakın ters bir vavımız var. Buraya atlıyoruz. Onun yanındaki açık olan vavımızın şu en baştaki zincir arasına batıp 3'te çıkıyoruz. İki zincir çekiyorum. Her zaman ben şu kısımlarda 2, bu kısımlarda da 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Şuradaki zincir arasına battım. 3'te çıktım. Şimdi 7 zincir. 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Bakın burada ters V, burada da yukarı doğru. Şuradaki zincir arasına batıyorum. Biraz önce yaptığım, diğer arada yaptığımın aynısını yapıyorum. Evet, bu sıra kolay arkadaşlar. Sonra yanındaki zincir arasına battım. Evet, aynı işlemleri tekrarlayacağız. Sadece şurada başta 2 kutucuk olacak. Sonra 7 zincir. Bakın bir kutucuk, 7 zincir. Aynı aslında şu başta yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. 7 zincir, 2 zincir çekip kutucuk yapıyoruz. Evet, bu şekilde buraya kadar yapalım. Evet, şöyle sona geldim arkadaşlar. Burayı da hatırlatayım ne yapmanız gerektiğini. Bakın burada da aynı şu baştaki gibi şu kısımdan bu tarafa doğru gittiğimiz için 2 zincir çekiyoruz. Buradaki zincir arasına batıyoruz. 1 2 3'te çıkıp sonra kutucuğumuz var. Buraya da 3 zincir çekip en baştaki zincir arasına batıyoruz. Evet, sonra buraya 10 tane doldurup geriye dönelim. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi burada bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. 7 zincirimiz olan yer. Bu 3. sırayı tamamladığımız yerde buradan yaptığımız için 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bu kafanızı karıştırmasın. Burada tekrar bir kurulum için yapılıyor. Zaten ördükçe bunu daha iyi kavrayacaksınız. Evet, şimdi 1. sıramız, 2. ve 3. sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi 4. sıramıza geldik. 4. sıramızı anlatayım. Yine aynı şekilde ilk başta 3 zincir çekiyorum ve buradaki zincir arasına batıyorum. Şu şekilde 3. kutucuğumuz oldu. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar bakın burada açık şöyle bir vavımız var. Şimdi bunu kapatacağız. Yani hiç başına sadece bir kere alıyoruz, zincir çekmiyoruz. Buradaki kutucuğun arasına batıp V işaretini kapatmış oluyoruz. Burada 4. sıramızda 3 zincirden sonra burada kapattık. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincir arasına tam orta kısmına yani batalım ve 3'te çıkalım. 2 zincir çekip aynı yere batalım. Aşağıda yapmış olduğumuz sıranın da hani bu burada kapattık, burada açtık. Şimdi de burada da buraya battıktan sonra zincir arasına battıktan sonra
Şöyle bakın göstereyim. Şu sırada yapmış olduğumuz işlemi burada uyguluyoruz tekrar. 3 zincir çektik. Burada kutucuğumuzun başındaki zincir arasına battıktan sonra başını alıp şuraya battık. Burada V'mizi kapatmış olduk. Tersi V olarak. Sonra 3 zincir çektik. Burada 3 değil 4. zincir arasına battık. 2 zincir çektik. Tekrar aynı araya battık arkadaşlar. Sonra 3 zincir çektik. Tekrar buraya geldik. Şimdi burada kapatacağız. Bu başta yapmış olduğumuz gibi, yani aç kapa şeklinde modelimiz bu sırada aynı burada yaptığımızın aynısını, şu kısımda yaptığımızın aynısını burada uyguluyoruz. Evet, bakın şöyle 1 2 şu baştakinin aynısını tekrarlamış oluyoruz. 3'te çıktık. 1 2 3 zincir, tam ortadaki zincir arasına batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. 3'te çıktım. 3 zincir çektim. Buradaki zincir arasına batıp tığın başını sadece alıyoruz ve buradaki kutucuğun üstünü kapatmış oluyoruz. Ve 3 zincir. Aynı şeyleri tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle modelimiz de ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Bakın burayı yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar bu sıraya dönüyoruz. Yani kurulumunu yaptıktan sonra şu 3 kutucuktan sonra tekrar buradaki işlemlerin aynısını yapıp bu modelin kurulumunu yapıyoruz. Buradaki bakın modelimizin birinci model böyle kurulum burada olmuş oluyor, bitmiş oluyor. Buradan tekrar şu kısmı başlayıp buradaki yaptığımızın aynısını bu kısımlarda aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben bunu ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar bu tarafa anlatıyorum. Bundan mesela sol tarafıysa sağ tarafı için de, yani bundan 2 tane yapmış olacağız koltuk altına kadar. Yani hiçbir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde şeridimizi yapacağız. Bu kenarlarına 10-10 yapıp ortasına, yani bundan 2 tane yapalım koltuk altına kadar. Evet, arkada aynı şekilde olacağı için sadece sayılarını vereceğim size. O yüzden atlamadan arada püf noktalarını veriyorum. Söylüyorum, ona göre dinlerseniz sizler de aynısını birebir yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Evet, ortadaki zincir arasına battım. 2 zincirimi çektim. Yine aynı ortaya battım. Tabi bu 7 zincirlerimizi de çok sıkı yapmazsak, özellikle ortadaki zincirimizi, daha rahat olur. 3 zincir. Buradaki kutucuğun başına battım. Evet, burada açtık. Şimdi kapatacağız. Tığın başına doladım. Buradaki zincirin arasına battım ve 3 zincir. Evet, bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Sona geldiğimizde de şuraya gelince tekrar size anlatayım. Evet, şöyle sona geldim arkadaşlar. Burada artık burada yaptığımız işlemi kapatıyoruz yani. Ters V'mizi yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip şu başa zincirimizin arasına batıyoruz. Ve burada da 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, burada 10 tane yapayım, sonra döneyim, 10 tane daha yapıp şu kısma geleyim. Arkadaşlar, şimdi modelimizin bir tanesini kurmuş olduk. Yani şu kısmını. Şimdi artık tekrar baştan başladığımız yerden tekrar başlıyoruz. Yani burada ilk ne yaptık? 10 tane buraya doldurduk. Sonra 7 zincir çektik. 4, 5, 6, 7. Tığın başına doladık. Şuraya atlıyoruz. Bu kısmı. Şuradaki V'nin üst kısmına batıyoruz. 2 zincir çekip tekrar başını alıp şuradaki yanındaki zincir arasına batıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki gibi arkadaşlar. 7 zincir çektim. Burada V işareti var. Oradaki aralara battım. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bakın şurada bir ters kutucuğumuz, ters V var. Buraya atlıyoruz. Onun yanındaki
zincir arasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki zincire 7 zincir, 4 5 6 7. Evet, diğer zincir arasına 2 zincir çektim buraya. Evet, bu şekilde sona kadar yapalım. En sona geldiğimizde de 7 zincirimizi çekiyoruz ve en baştaki zincir arasına batıp, evet, bu sırayı da 10 tane doldurup 10 tane yapıp geriye geliyoruz arkadaşlar. Artık bakın, bu kısımda artık buradayız arkadaşlar. Buraya yaptık. Şu boşluklarımızı yaptık. Sonra burada ne yapın arkadaşlar? Mesela videomun başına şuraya başlamış olduğum yer. Buraya gelin. Burada ne yaptıysam aynısını. Sonraki diğer sırada ne yaptıysam aynısını ve üçüncü ne yaptıysam aynısını. Sonra tekrar bu kısımları, bakın burada 3 sırada bir örneğimizi tekrar şu kısmını yapıyoruz. 3 sırada tekrar kurulumu için bu şekilde yukarı doğru örmeye devam edeceğiz. Evet, şu bir sıra arkadaşlar, şu biri yapmış olduk. Şimdi ikinciyi yapacağız. Bu şekilde toplamda 12 tane yapıyoruz. 12 tane olacak. Yani şöyle size göstereyim modelde. Şimdi şu bir taneyi yapmış olduk. Şu kısım arkadaşlar. Şurası 1 2 3 tane var. Bakın 1 2 3. Bu 1 2 3 4 sayıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11, toplamda 12. 12 tane olacak. 12.'yi bitireceğiz arkadaşlar. Sonra 7 zincir olarak en sonda yapacağız ve sonra size koltuk altı ve yaka kesimini anlatacağım. Bundan 2 tane yapıyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde sayıyla başlıyoruz. Kenarlarında 10-10 bırakıp modelimizi kuruyoruz. Evet, başa alıp modeli kurup arkadaşlar örmeye devam edin. Yeleğimin iki tarafını da tamamladım. Aynı şekilde başlıyoruz ve aynı vermiş olduğum ölçülerde toplam şuradaki 3 tane olan yerler, örneğimizin şu birinci olan yeri, sonra 2, şu kısımları sayarak 1 2 3 şeklinde saydım. Toplam bu kısma kadar 12'yi tamamladım ve üstte şöyle başlangıcından göstereyim. 7 zincir çekip şu başlamış olduğumuz sıra gibi arkadaşlar oraya kadar geldim. Evet, aynısına 2 tane yapıyoruz. Birebir aynısı olacak. Evet, ben iki tarafı da tamamladım. Şimdi şöyle bir tanesini alalım örmek için. Diğerini kaldırayım. Öncelikle giydiğimiz zaman sol tarafı olacak arkadaşlar. Tersten 7 zincir çekip bu kısımları yaptım. Şimdi ön tarafına döndüm ve kenarı için 10 tane üçlü trabzanımı yaptım. Bu kısım koltuk altı olan taraf olacak. Burada öncelikle bu araya 7 zincir çekmiş olduğumuz yere toplam 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane yaptım. Buradaki zincir arasına batıyoruz. Sonra orta boşluğuna ve buradaki zincir arasına. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Beş tane dolduruyoruz. 3 4 5 zincir arasına ve ortasına. Şimdi tekrar buradaki zincire batıyoruz. Şimdi şu alttaki 7 zincir çekmiş olduğum şu boşluğu
Bir tanesini doldurduk, ikinciyi doldurduk ve bir tane daha dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 tane doldurdum. Buradaki zincir arasına batıyorum. Orta boşluğuna ve diğer zincir arasına batıyorum. Evet. Bu birinci sıramızı bu şekilde yaptık. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde. Şimdi altta yapmış olduğumuz gibi örneğimizi kuracağız. Şurada kesmeye başlayacağız, yaka kesimine. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burası arkadaşlar şu kısım oluyor. Şurada yapmış olduğumuz işlemi uygulayacağız. 3 zincir çekip şu V işaretleri, V olan şu ortaya batma işlemini yapacağız. 3 zincirimi çektim. Burada 7 zincir var. Onun ortasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum ve ortaya batıyorum. Aynı yere. Aynı yeri tekrar batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip zincirin tepesine battım. Sonra burada bakın, burası açık olan yer. Sonra burada bir tane kutucuk şeklinde. Şimdi burayı kapatacağız. Tığın başına dolayıp diğer zincir arasına batıyoruz. Evet, aynı aşağılarda yapmış olduğumuz işlemi uyguluyoruz burada. Evet, bu kısmı yaptım. Aynı şekilde burayı da şu kısma kadar yapalım arkadaşlar. Sona kadar geldim. Burada 3 zincir çekiyorum. Ortaya batıp burada tekrar aynı yere batmıyoruz arkadaşlar. Burada çünkü artık yaka kesimine başlıyoruz. Burada 2 zincir çekiyoruz ve zincirimizin arasına batıp kenarına 10 tane dolduruyoruz. İlk yaka kesimine burada başladık. Daha koltuk altı kesimine yapmadan. Evet, buraya 10 tane doldurayım. Tekrar yukarıda 10 tane doldurayım. 2 4 6 8 10 tane yaptım. Evet, yaka kesimi yapmaya yine burada devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada altta 2 çekmiştik. Yine 2 çekelim bu kısımlarda. Tığın başını doladım. Buradaki araya değil, şuradaki araya değil arkadaşlar. Onun yanındaki ikinci aranın orta kısmına batıp 3'te çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Bakın altta şu kısımdan şöyle göstereyim. Şu yapmış olduğumuz, burada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. 7 zincir çekip buraya batıyoruz arkadaşlar, şu kısma. İki zincir. Sonra tekrar 7 zincir. 4 5 6 7. Diğer zincir arasına şöyle yakından da göstereyim. Aynı yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada 2 zincir çekip buraya batacağım. Evet, bu şekilde buraya kadar yapalım. Şöyle son kısma geldim. Burada da aynı şekilde 2 zincir çekip
ikinci sırasını yapıyoruz. Sonra buraya da arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. Ve zincir arasına batıp aynı buradaki zincirlerimizin her arasına batıp buraya kadar geliyoruz. Şuradaki sayıyı vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Toplam 34 tane zincir arası var. Bunların üzerine batıp sona kadar geliyoruz. 34 tane zincir arasına üçlü trabzanlarımı yaptım. Toplam 34 tane oldu. Evet, bu şekilde 2 tane oldu. Şimdi sonuncuyu da yapacağız arkadaşlar. Sonra koltuk altı kesimimizi yapacağız. Evet, burada 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde tüm zincir, yani dibine değil onun yanındaki zincir arasına batıp, bu baştakini de sayıyorum zaten, şuradaki bütün zincir arasına batıp buraya kadar geliyorum. Sonra örneğimizi kurup burada da tekrar yaka kesimine devam edeceğiz. Evet, bu şekilde 3 sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi şu kısım, yani şuradan göstereyim, daha iyi olacak. Bakın 1 2 3. sıradayız. Yani 1 2 3. sıradayız. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapıp buraya geliyoruz. 3 zincir çekip buradaki zincir arasına batıp 3'te çıkıyoruz. Sonra bakın burada bu şekilde birinci sıramız, ikinci sıramız, üçüncü de bunu kapatıyorduk. Tığın başına alıp zincir arasına batıyoruz. Evet, bunu kapattık. Şimdi bu kısımda da 3 zincir çekip aynı aşağıda anlatmış olduğum modelin yapımını yapalım arkadaşlar. Evet, araya battım. 2 zincir, yine aynı yere batıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde şuraya kadar aynısını yapıyoruz. Buraya gelince tekrar yaka kesimine devam edeceğim. 2 zincir çektim. Tekrar buradaki aynı yere zincir arasına batıyoruz. Ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki boşluğa, ara boşluğa batıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısmı batıyorum. 3'te çıkıyorum. 2 zinciri çekip kenar için 10 tane üçlü trabzanımızı yapacağız burada. Evet, burayı tamamlayayım. Geri şuraya gelip tekrar anlatayım. Evet, tamamladım arkadaşlar. Şuradan şöyle tekrar şöyle yatırıp göstereyim. Evet, kısımları bu şekilde ayarladık. Burayı tamamladım. Geriye döndüm. Evet, şimdi artık burada bu şekilde olmayacak arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyoruz. Buradaki, bakın şöyle göstereyim. Şuradaki zincir arasına batıyoruz. 3'te çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve şuradaki zincir arasına batacağız. Evet. Burada 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 zincir. Aynı modelimizi burada devam ediyoruz. Aynısını yapıyoruz. Bu kısımda kesimimizi yaptık. Sonra üst tarafta kapatıp direkt buradan birleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şuraya kadar aynı modelimizi aşağılarda yapmış olduğumuz gibi yapalım. 7 zincirimi çektim, en sona geldim. Şimdi buradaki zincirimizin arasına batıyoruz. Burada ileriye kadar gitmiyoruz arkadaşlar. Şu kısmı ince istiyorsanız, yani 8 yapabilirsiniz. 4 tane
bırakıp da yapabilirsiniz. Ama ben burayı 10 tane yapıyorum. Daha büyük bedenler yapacağınız zaman bu kısmı isterseniz aynısını 10 şekilde yapabilirsiniz ya da 4-5 bırakabilirsiniz. 2 4 5 6 7 9 ve 10. 10. zincirimin arasına da battım. İleriye doğru gitmiyorum. 3 zincir çekip geriye dönüyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi buradan 10 tane yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde olduğu zaman, yani şurası arkadaşlar, yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. 3 zincir çekip ortasına batacağız. 2 zincir çekip tekrar aynı yere, sonra 3 zincir çekip buradaki zincir arasına, 2 zincir çekip buradaki zincirin arasına yapıp şuraya kadar yaka kesimine gelelim. Tamamladım. Şöyle tekrar şuradan göstereyim. Evet, aynı örneğimizi kurduk arkadaşlar. Yaka kesimine devam ediyoruz. Şurada bakın, şu kısmı kapatıyoruz. Üçüncü sıramızı tığın başını alıp zincir arasına batıyoruz. Buradan artık hiç zincir çekmeden sadece tığın başını doluyoruz ve şu kenarda 10 tane doldurduğumuzun en başındaki zincir arasına batıp 3'te çıkıyoruz. Evet, burada da bu şekilde bir kesimimiz oluyor. Sonra zaten arkadaşlar buradaki gibi gidecek. Burası bu şekilde olacak. Bu kısımlarda da aynı işlemleri uygulayacağız. Evet, oraları da size ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Direkt benim gibi başladığınız zaman aynı sıralamayı takip edip yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Evet, bu sırayı tamamlayayım. Tekrar buraya geleyim. Evet, 10 taneyi doldurdum arkadaşlar. Şimdi bakın, şöyle göstereyim size. Şu şekilde örneğimi. Yaka kesimini burada bu şekilde tamamladık. Geriye döndüm. Şimdi 2 zincir çekip buraya tepeye batacağım. Zincir arasına batacağım. 2 zincirimi çektim. Buradaki zincir arasına batıyorum. 2 zincir, diğer zincir arasına battım. Şuradaki gibi olacak arkadaşlar. Bakın, burada 2 zincir çektim. Bu kutucuğu yaptım. Sonra da 7 zincir çekip buraya batacağım. Artık yukarı doğru şu kısım kesimimizi ayarlayana kadar buradaki işlemlerin aynısını uygulayacağız. Bakın, şuradaki gibi 1 2 3 1 2, dönüşte şuradaki gibi direkt bu tarafa batacağız. 7 zincir, 5 6 7 zincir arasına batıyoruz. Aşağılarda yapmış olduğumuz gibi yapalım. Burayı, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Buradan geri dönelim. Tekrar şuraya gelince tekrar size göstereyim. Evet, 7 zincir çektim, buraya battım. 2 zincir çekip buraya batacağım. Tekrar 7 zincir şu kısma, 2 zincirle buraya batıp sıramızı tamamlayıp tekrar buraya yaka kesimine gelelim. Evet, dönüşte de arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Modelimize devam ediyoruz. Şöyle sona geldim. Bakın, bu 1 2, şu kısımdayız. Bakın, 1 2, şimdi 3. bu kısmı yapacağız. Bunun için tığın başına doluyoruz. Diğer zincir arasına batıp burayı bu şekilde kapatmış oluyoruz. Burası açık, burası kapanmış oluyor ve hiç zincir çekmeden burada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. Evet, 10 tane de burayı dolduracağız. Buradaki gibi şuradaki sıramızı takip edelim. Sonra dönüşte arkadaşlar şurayı yapacağız. 2 zincir çekip bu kısma batıyoruz. Aynı şu kısımlarda yapmış olduğum kesimleri yapacağız arkadaşlar.
Bakın böyle aynı. Şu biraz kapatıyor herhalde. Evet, burada da kesimimizi yaptık. Buradaki kesim, bakın buradaki kesim birebir aynı arkadaşlar. Bakın burada ne yapmışım arkadaşlar? Şu şekilde kapatmışım. Şimdi bu sıradayız. Buradan sonra 10 tane buraya dolduruyoruz. Geriye dönüyorum. 2 zincir çekip buraya batacağım arkadaşlar, şu kısma. Evet, bu şekilde buradaki yaka kesimini de yaptık. Tığın başını doladım. Buraya ilk araya battım. Kenarını yapıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. 1 2 3.'yü kapattık. Sonra tığın başına doluyoruz. Hiç zincir çekmeden en baştaki zincir arasına batıyoruz ve bu kenarı yapıyoruz. Bu kenarı yapalım, 10 tane dolduralım. Tekrar 10 tane yapıp şuraya gelelim. Evet arkadaşlar, bakın şurada 1 2 3 tane kesimimiz, burada aynısını burada da görüyoruz. Buradaki gibi 2 tane olmuş. 1 2 şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Burada başını bu kısmı hiç burada zincir çekmeden kenarına yapıyoruz. Sonra 10 tane doldurup tersten bu kısma geldik. Burada da aynı şuradaki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Bakın burada şöyle kapatmışız. Sonra 2 zincir çekip buraya şu V olan yerin üstüne batmışız. İsterseniz hani biraz videomu şu tarafa, alt kısımlara alarak örmeye devam edelim. Evet, yine şurayı şöyle anlatayım. 2 zincir buraya batıyoruz arkadaşlar. Zincir arasına batıyoruz. 1 2 3'te çıkıyoruz. 2 zincir çekip diğer zincir arasına batıyoruz. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 5 6 7. Evet, örneğimizi kurup yapmaya devam edelim. Sonra 2 zincir diğer araya battım. Evet, şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada 3 tane yaptık. Buraya 3 tane yaptık. Şimdi burası da 3 tane olacak. Bu 1 2 3 aynı işlemleri yapıyoruz. Dönüşte bu kısmı kapatacağız. Yani şurası gibi kapatıp direkt başını almadan kenarını yapıyoruz. İki sırada aynı işlemler yapılıyor. Tekrar yaka kesiminin olduğu yere geldim. Şurada 1 2 3. kısmı da arkadaşlar şu 3 taneyi de tamamladık. Tığın başını alıyoruz. Hiç zincir çekmeden kenarındaki zincir arasına batıyoruz. Evet, bu şekilde sona kadar gidip tekrar buraya geliyoruz. Şöyle de göstereyim. Evet, geri döndüm arkadaşlar. 10 arayı doldurdum. Bakın şu şekilde şu 3 tane kapattık. Şimdi tekrar 1 2 3 oldu. Bir tane daha bu şekilde 3 tane yapmamız gerekiyor. Bunun için 2 zincir çekiyorum. Yine bakın şurası 1 2 3 tane oldu. Şimdi dördüncüsünü başlamış oluyoruz. Buradaki zincir arasına batıyorum. Aynı aşağılarda yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. 2 zincir çekip buradaki diğer araya batıyoruz. Sonra 7 zincir çekip bu kısma. Evet, burada da ikinciyi yaptık. Üçüncü dönüşümüzde bu şekilde yapıp buradaki artık kesimlerimizi bu şekilde devam edip tamamlıyoruz. Evet, yine yaka kesimine doğru geldim. Burada 1 2 üçüncü de kapatıyoruz ve tığım hiç zincir çekmeden bu başa dönüyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde 3 zincirimi çektim. Bu kısmı batıyorum. Yani bu kesim arkadaşlar hep aynı şekilde devam ediyor. Burayı kapatıyoruz. Sonra tığın başını alıp hiç zincir çekmeden bu başa geliyoruz. Sonra burayı dolduruyoruz. Dönüşte de arkadaşlar 2 zincir çekip
Bu V işaretinin önündeki zincir arasına batıp şurada bakın şu birincide yapmış olduğumuz gibi bu kutucukları yapıyoruz. Şurası gibi yapıp 7 zincir çekip burayı batırıyoruz. Yani iki sırada bu şekilde kesimlerimiz devam ediyor. Yeterli bir sayıya ulaşana kadar bu işlemi yapacağız. Burada arkadaşlar bu sayımızı şöyle 1, 2 bunları sayıyoruz. Şurası 1 oluyor, 2 oluyor. Toplamda 6 tane olana kadar bu şekilde önde yapalım. Arkada da buradaki sıramızı biraz önce anlattığım şekilde kutucuğumuzun olduğu yeri yapıp 7 zincir çekip örneğimizi örüyoruz. İki şekilde burada yaka kesimimizi tamamlıyoruz. Evet, şöyle belirli bir sayıya ulaşınca size tam sayıyı vereceğim. Evet arkadaşlar, yaka kesimimizi artık burada tamamlıyoruz. Şurada koltuk altı kesiminde bakın şu 1 2 3 yer var. Burayı sayalım. 1 2 3 4. 4 tane olana kadar, şu kısımlar 4 tane olana kadar burayı ben bitirdim arkadaşlar. Bu kısımdan da şöyle yakın bakın, tam anlatayım. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane kesmiş olduk. Artık buraya kadar tamamladık. Şimdi artık bu kısmı anlatayım size. 10 sıramı yaptım. Şimdi dönüşte şu kısma kadar üst zincir çekip dönüyoruz. Şuraya kadar yapalım. 10 tane burayı doldurdum. 2 zincirimi çekeceğim. 2 zincirimi çektim. Zincir arasına batıyorum ve 3'te çıkıyorum. 2 zincir, sonra 7 zincir, 5 6 7. Diğer aşağılarda yapmış olduğumuz gibi bu işlemi de buraya da tamamlayalım. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Yaka kesimine artık arkadaşlar burada bitiriyoruz. Size şu 1 2 3 tane yaptığımız yerden sayı vereyim. 1 2 3 4 5 6. 6. da arkadaşlar burayı kapattıktan sonra tığın başını dolayıp buraya battık. Sonra döndük. 2 zincir çektik. Şu orta kısma battım. Ve aynı işlemler burada devam etti. Geri dönüşümüzde bu kısma geldiğimde, yani şurada zincir çekmeden batıyorduk. Artık burada zincir çekeceğiz. Şuradan da sayı vereyim. Şu 3 taneden 1 2 3 4 ve 5. sıramızda arkadaşlar burada 2 zincir çekip buraya batacağız. İsterseniz şuradan da sayımı verebilirim. Koltuk altından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıramdayım. Burada bakın bu kısımda 2 zincir çekmiyorduk. Evet, bakın burada hiç zincir çekmeden bu kısma battık. Burada artık 2 zincir çekiyoruz. Ve modelimiz nasıl gidiyorsa bu şekilde devam edeceğiz. Burayı da tamamlayayım. Sonra ne gerekiyorsa yapmamız gereken modelde ona göre düz şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şu kısımda kesimlerimiz bittikten sonra buradan yukarı doğru 1 2 3 4 5 6 7 sıra daha yapmış oldum. Şuradaki sayımı da vereyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. sırayı yaptım arkadaşlar. Şimdi 22. sırada bitiriyoruz. 22. sırada bakın alt kısım bu şekilde. Şimdi bu kısımları aynı koltuk altında, yani burada yapmış olduğumuz gibi, şimdi şu şekilde bu kısım arkadaşlar, bunların içlerini dolduracağız. Aynı koltuk altında yapmış olduğumuz gibi burayı 5, sonra bu zincirin tepesine bir tane içine bir zincir buraya yapacağız arkadaşlar. Bunun için dolduracağız. Buraya da 5, bunun tepesine, bunun içine, buraya da tekrar 2 de buraya
Bu kısmı da doldurup bitirmiş olacağız. Evet, kenarını yaptım arkadaşlar. 10 tane doldurduktan sonra araya içine arkadaşlar 5 tane 3'te çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bu tarafı anlattım arkadaşlar. Diğer taraf daha kolay olacaktır. Hem denemiş oluyorsunuz hem de diğer tarafın yapımı daha kolay arkadaşlar. Kesimi 2 4 5 tane içini doldurdum. Zincir arasına batıyorum. Tam orta içine battım. Zincirin içine battım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde bu kısımları da doldurup kenarda 10 tane yapıp tamamlıyoruz. İçine 5 tane yapalım. Üç, 4, 5 tane yaptım. Zincir arasına battım. İçine de bir tane zincir arasına batıyoruz. Bunun içine de bir tane yapıyoruz. Sonra buradaki zincire batıp buraya 10 tane doldurup ipimizi koparıyoruz. Burada bir zincir çektikten sonra artık ipimizi kesebiliriz. Arasından şu şekilde çıkartıyoruz ve örgümüzün bir tarafını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hayırlısıyla yeleğimizin sol tarafını tamamladık. Şimdi sağ tarafını yapmamız için bu örgümüzün arkadaşlar şu şekilde çevirdiğimiz zaman buradaki yapılan işlemleri bu tarafta uyguluyoruz. Evet, ona başlayalım hayırlısıyla. Evet, örgümüzün sol tarafını anlattım arkadaşlar. Şimdi sağ tarafına geldik. Sağ tarafında hemen 10 tane buraya doldurduktan sonra yaka kesimine başlıyoruz. Yaka kesimi için 10 taneye doldurdum. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki zincirlerimizin orta arasına batıp zincir arasına batıp 3'te çıkıyoruz ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada aşağılarda şuradaki yapmış olduğumuz işlemi uygulayacağız. Zincir arasına batıp bu kısmı kapatıyoruz artık. Zincir çekmeden diğer zincir arasına battım. Bu şekilde. Sonra 1 2 3 zincir orta zincir arasına batıyorum. 3'te çıkıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Aynı aşağılarda yapmış olduğumuz gibi yapalım. Burada 1 2 3 ve şuradaki kutucuğun içinde yapacağız. Yani şuraya kadar arkadaşlar. Bu kısma kadar örneğimizi yapalım. Şu kısmı da dolduracağız. Evet, örneğimizi şöyle kurdum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane burada bakın boşluğumuz var. Onun yanındaki kutucuğun üst kısmından başlıyoruz. Başına battım. Şimdi ortasına batıyorum. Sonra zincir arasına. Evet, içine bu şekilde olmuş oluyor. Bu 1 2 3 tane olmuş oldu. Şimdi bunun içine de arkadaşlar 5 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5. Aynı buradaki sayıya göre yapalım arkadaşlar. 5 tane buraya, sonra şu zincir arasına batıyorum. Sonra ortasına içine bir tane yaptım. Sonra tekrar zincir arasına batıp burayı da doldurduk. Aynı burada yaptıklarımız işlemleri bu kısım ve şu kısımda da yapalım arkadaşlar. Bunun içine 5 tane dolduruyoruz.
2, 4, 5 tane doldurdum. Sonra zincir arasına batıyorum. Orta boşluğa ve zincir arasına. 5 tane de bunun için dolduralım. Beş tane bu araya doldurdum arkadaşlar. Şimdi zincirimizin arasına batıp bu kısmı 10 taneye dolduralım. Sonra bütün zincirlerin arasına batıp şu kısma geri geliyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Sona kadar gidiyoruz. Sonra tüm zincir arasından bu ikinci işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki gibi modelimizi yapıp burada kesimimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde burayı tamamladım. Sonra kenarından yaptım arkadaşlar. Alttaki bütün zincir arasına batıp sonra alttaki örneğime göre modelimi de örmeye devam ettim. Şimdi kesim yerine geldik. Aynı buradakine bakıp yapabilirsiniz. Şimdi döndüm, buradayım. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle ters kısma koyarsam daha kolay olacak. Buradan bu şekilde geldiğim zaman buradaki bakın şu şekilde arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim. O zaman şöyle daha net görünür. Buradaki orta araya ikinci kutucuğun, yani 1 2 ikinci kutucuğun orta boşluğuna batıyoruz. 3'te çıkıp 1 2 zincir çekip buradaki kenardaki zincir arasına batıp kenarına yapıyoruz. Evet, bu kısmı da düz bir şekilde devam edelim. Tersten yine yaka kesimini yapmaya devam edelim arkadaşlar. Evet, geriye döndüm arkadaşlar. Burayı tamamladım. Şimdi 1 2 3. sıramızdayız arkadaşlar. Şu 1 2 3. sıramızdayız. Burada da 2 zincir çekeceğim. 1 2 2 zincir çekip ilk araya batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. Sonra bu kısma dolduracağız. Bunun için 3 zincir çekip orta zincir arasına batıyoruz. Aşağılarda yapmış olduğumuz gibi modelimizi örüyoruz. Bir, iki, üç zincir. Evet, burada 1 2 üçüncü de kapatıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Burada bütün bu kısmı gelince de bütün zincirlerin arasından batıp sona kadar gelelim. Toplam 34 tane zincir arasını arkadaşlar doldurdum. Burada toplam 34 tane var. Şimdi isterseniz ipi burada kopartıp bu kısımdan başlarsınız. İsterseniz de arkadaşlar burada hiç zincir çekmeden geri dönüyorsunuz ve zincir arasına batıp şöyle kaydırma yöntemiyle sonunda 10 tane kalana kadar tüm zincirlerin arasını bu şekilde dolduruyorsunuz. İpimizi yürütüyoruz yani. Tam 10 tane kalana kadar zincirlerin arasına batıp ipimizi yürütelim. Evet, toplam 10 tane kalana kadar arkadaşlar ipimi buradan arasından yürüttüm. Şimdi bu kısmı 10 tane dolduruyoruz. Bunun için burada 10 tane zincir aramız kaldı. Bu baştaki en son battığım yere de sayıyorum. 3 zincir çekip yanındaki zincir arasına batıyorum. Evet, toplamda burayı 10 tane dolduruyoruz. Evet, burayı 10 tane dolduralım. Sonra tekrar buradaki 7 zincir çekip bu kısma batıyoruz. Şuradaki aşağıda yapmış olduğumuz işlemleri yapıp yaka kesimine gelelim.
Yaka kesiminin olduğu yere geldim. Şöyle bir çevireyim. Şimdi şu birinci sıramızı yaptık. Şu kısımları doldurdum arkadaşlar. Burada kutucuğu yaptıktan sonra 2 zincir çekmişim. Bakın şöyle kutu yaptık, artık burayı kutumuzu yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Ve en baştaki zincir aramıza batıp burayı örüyoruz. Evet, bu kısmı da bu şekilde yapıp tekrar buraya geri gelelim. Evet, örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi birinci kısmı yaptık. Döndüm, buradayım. Yani en sonda ikinci sırada olacağız. Bu kısımda hiç zincir çekmeden direkt şu kapama işlemini yapıyoruz. Bu kısımdayız arkadaşlar. Tığın başına alıyorum. Burada 1 2 var. Üçüncü de kapatıyoruz. Sonra tığın başına dolayıp yanındaki zincir arasına batıyoruz ve bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bundan bir tane yaptık arkadaşlar. Bu sırada bu şekilde gidecek. 1 2 3 zincir, orta zincir arasına batıyoruz. 2 zincir, aynı yere tekrar batıp burada açmış oluyoruz. 1 2 3 zincir, 1 2 3. sıramız, buraya da kapatmış oluyoruz. Evet, yalnızca arkadaşlar bunu bu şekilde bir yapayım, sonra dönüşte buraya göstereyim, ondan sonra artık aynı işlemleri örelim, yapalım. Elimizde örneğimizde olacak zaten. Oraya göre yaparsınız. Ben bayağı bir ayrıntılı anlattım. Çünkü bazen tam anlatmamı isteyen arkadaşlarım oluyor. İlk defa yapacak olan, yeni örgüye başlayacak olanlar oluyor arkadaşlar. Onlara da yardımcı olabilmek için paylaşıyorum. Evet, yaka kesimimizi yaptık. Bu şekilde buraya kadar yapalım. Sonra geri gelip burada tekrar yaka kesimini göstereyim. Evet. Evet, 1 2 3. sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Yaka kesiminin olduğu yerdeyim. 2 zincir çekiyorum ve buradaki 10 zincirin en başındaki zincir arasına batıyorum. 10 tane burayı doldurup geriye döneceğim. Kısımdan başlayıp bu tarafa doğru gidince 2 zincir çekiyoruz, sonda buraya yapıyoruz. Dönüşte arkadaşlar kenarını yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden sadece tığın başına alıp buraya batıyoruz, şu kısmı arkadaşlar. Sonra buraya şu kapama işlemini yapacağız. Bakın şuradaki gibi. Bu ikinciyi de bitirmiş olacağız. Sonra yapılan bütün işlemler aynı aşağıdakiler gibi yapacağız. Sonra dönüşte 2 zincir çekip buraya batacağız. Bu tarafa doğru döndüğümüzde de buradaki işlemin aynısını yapacağız. Şuradaki gibi arkadaşlar. Hiç başını almadan. Evet, bunu da yapalım. Ve zaten elimizde bir tane örneğimiz var. Aynı buradaki gibi 1 2 3 4 5 6 7 tane, şu üçlü olan yer 7 tane bitirdikten sonra arkadaşlar buradaki gibi devam ediyoruz. Şuradaki sayımız aynı olsun. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21. sıramızda bu şekilde oluyor. 22. sıramızda da içini dolduruyoruz ve kapatıyoruz. İpimizi de koparıyoruz arkadaşlar. Sonra hayırlısıyla bunları eklemeden önce ütümüzü de yapalım. Evet, bu tarafını da tamamladım arkadaşlar. Bu kısım 21. Şimdi 22. son sıramızı yapacağız. Aynı bu tarafı yapmış olduğumuz gibi. 5 tane buraya, bir tane burayı tepesine, içine bir tane buradaki zincir arasına, sonra 5 tane içine, zincir arasına,
orta boşluğa, zincir arasına, bir tane de buraya ve sonra 10 tane doldururuz. Aynı bunu yapmış olduğumuz gibi bu kısmı da yapıp diğer tarafını da tamamlıyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi ilk bu şekilde olduğu için bunun içine bir tane dolduralım. Şöyle yapayım, daha rahat, daha iyi görünsün. Zincirimin tepesine battım. Yanındakinin içine batıyorum. Evet, yanındakinin zincirin içine batıyorum. Zincirin arasına batıyorum. 5 tane bu kısma dolduralım. 1 2 3 4 5 tane buraya doldurduktan sonra şu zincirimizin arasına batıyorum. Orta boşluğa batıyorum. Zincirimin tepesine batıyorum. 5 tane bunun içine dolduruyorum. Dört, 5. Sonra buradaki zincirimin arasına batıp 10 tane bunun içine, baştakini bir buraya da yapıp arkadaşlar bu kısmı tamamlamış, bitirmiş oluruz. Evet, şurayı tamamlayayım. Şu şekilde göstereyim. Bu taraf. Evet, sol ve sağ tarafı tamamladık. Bu şekilde yaka kesimimiz. İpimizi burada koparıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane ipten önleri yaptık. Kalan ipim bu kadar. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar bunları eklemeden ütüsünü yapacağız. Ondan sonra ekleyeceğiz. Ben size şöyle kısaca ütüyü de anlatayım. Ütüyü nasıl yapmamız gerektiğini. Örgümüzü böyle koyuyoruz. Üzerine nemli ütü bezimizi koyuyoruz ve ütülüyoruz arkadaşlar. Üzerinden önce dıştan ütümüzün buharını dışa doğru verip sonra üzerine çok fazla bastırmadan ütülüyoruz. Burayı ütüledikten sonra arkadaşlar diğer kısımla birlikte diğer tarafı da ütüledikten sonra üst üste getiriyoruz. Yani şu kısımları ve yan kısımları eşit olsun diye koltuk altına kadar bu kısımları üst üste getirip eşit değilse eşitleyip sonra şöyle bu şekilde bu kısımlarını da düzeltip ikisi bir aynı şekilde olacak şekilde arkadaşlar ütümüzü yapıyoruz. Mutlaka ütü bezi kullanıyoruz. Evet, bu şekilde ben şimdi bunları ütüleyeceğim. Şöyle arkasını da anlatayım kısaca ne yapmamız gerektiğini. Evet arkadaşlar, arkayı da ördüm ben. Şöyle size anlatayım. Önleri aynı sayıda yapacaksanız arka için de yine aynı şekilde 15 zincir çekiyoruz. Ve 12 tane 3'te çıktığımız trabzanlarımızı yapıp 3 zincir çekip yukarı doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şunları sayısını da vereyim. Toplam 62 tane olacak. 62 tane şeridimizi yapıyoruz. Sonra ilk 3 tanesinin içine dolduruyoruz. Aynı öndekiler gibi kurulumumuzu yapıyoruz. 10 tane buraya yaptıktan sonra 7 zincir. 2 tanesini atlıyoruz. Üçüncüsünün ilk başındaki zincir arasına batıyoruz. Sonra 2 zincir diğer aynı buradakinin bu diğer taraftaki zincir arasına batıyoruz. Sonra 7 zincir ilk kurulumumuzu yapıyoruz. Buradaki sayımız arkadaşlar, şuradaki boşluklar 7 tane yapmış olduğumuz yerlerin sayısı da 19 tane. 19 tane arkaya kurulum yaptım. Evet, bu şekilde yukarı doğru şu üçlüyü sayıyoruz. 1 olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 tane yaptıktan sonra yine önleri yaptığımız gibi 12 yaptıktan sonra dönüşte 7 zincir çekip aynen şu kısımlara ikili ikili yapıp bu kısmı yaptıktan sonra kuruyoruz arkadaşlar. Aynı bu tarafta nasıl yaptıysam önlerde sağ ve sol tarafını bu şekilde olacak. Bu da diğer tarafı. Burada yapmış olduğum gibi arkadaşlar. Devam ediyorum. Buraya gelince buradakiyle aynı olacak. Dönüyoruz. Bu kısma geliyoruz. Buradan da dönüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yine aynı burada yapmış olduğum gibi yapıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle bu 10 tane yanına geliyoruz. Ve aynısı, birebir aynısı olacak. Buradakiyle burada ön taraflarda anlattığım için arkada ördüm arkadaşlar. Videom çünkü çok uzuyor. Çok uzamaması için hem de yapılışı birebir aynı olduğu için arkadaşlar. Evet, bu kısımları yaptık. Aynı 1 2 3 tane kestik. 1 2 3 tane altta bıraktım. Sonra buradan bu kısımda 10 tane kaldı. Sayımız arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şimdi 20'yi yapmışım. Burada sadece şunu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. 20'yi yaptıktan sonra önler ne kadar bıraktıysak sayımızı şöyle buradaki sayımız kadar örüp bu kısmı arkadaşlar örmüyoruz. En sonda burayı düz gideceğiz. Üçte çıktığımız trabzanlar yapacağız. Şimdi onu yapalım sizinle. Şimdi burada 10 tane buraya yaptıktan sonra 1 2 tane yapıp şurada 2 tane daha bırakmışım. Onları yapayım. Evet, bu şekilde. Şimdi bir tane daha var. Bir tanesi buranın orta bu kısım ve bir tane de ikili var. Şöyle 2 zincir çekip şu yanındaki boşluğa ortasına batıyorum. Evet, aynı birebir buradakiyle aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kısım kadar. Burayı da ayarlayalım. İşaretimi koyayım. Alta bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'un arasına aynı bitirdiğim yerdeki gibi işaretimi koydum. Buraya kadar arkadaşlar bu kısmı bütün aralarına dolduruyoruz. Burada şeridimiz var. Onun devamı buradan olacağı için burada zincir aralarına dolduruyoruz. Yanındaki zincirin arasına battım. Buraya 2 tane yapıyorum. Geniş olan aralara 2 tane dolduralım. Sonra zincir tepesine ve şu orta boşluğuna bir tane yapıyorum. Zincir arasına batıyorum. Bu kare olan yere 2 tane, kutu olan yere 2 tane yapıyorum. Sonra ortada bir zincirimiz var ve onun yanındaki. Evet, aynı bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Aralara 2 tane, tepeye bir tane, şu V şeklinde olan yerin orta kısmına bir tane, yanındaki zincir arasına 2 tane de bu kare olan yerlere, kutu olan yerlere de 2 tane yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, buradaki sayı kadar ben burada işaretimi koydum. Bunun hesaplamasını da şöyle aşağılardan yaptım arkadaşlar. Bakın burada 2 tane var. Şu 2 tane, sonra 7 zincir, sonra tekrar 7 zincir. Bu kısımda bitiyor. O kısma da işaretimi koydum. Buraya kadar tüm aralara bu şekilde dolduruyorum. Sonra şuradaki yaptığım gibi burayı da tamamlayacağım.
Tüm araları doldurdum arkadaşlar. Şimdi işaretlemiş olduğum yere geldim. Buradaki sayılarla birebir aynı olacak. 2 zincir çektim. Yanındaki zincir tepesine battım. 3'te çıktım. 2 zincir çektim. Diğer araya. Evet, bu kısımda 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğer zincirin arasına battım. 2 zincir. Zincir arasına battım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 7. Evet, burada da kenarları 10 tane dolduracağız. Şöyle işaretimizi çıkartalım. Evet, 2 tane burada kaldı. 2 de bu kısımlar. Buraya da şimdi 10 tane tüm zincirlerin arasını dolduruyorum. Dönüşte tekrar 10 tane doldurup bunların arasını aynı buradaki yaptığım şekilde yapacağım. Evet, bu kısım arkadaşlar 10 tane doldurdum. 3 zincir çektim, geriye döndüm ve son sıramızı yaptık 10 tanesine. Şimdi arkadaşlar burada da 10 tane kalacak şekilde bütün üst kısmını bu şekilde yapacağız. Bu son sıramız. Şimdi bunun içine aynı şekilde, aynı buradaki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki sayılarımızla bir olacak şekilde yapıp bitireceğiz. Bunun için yapıp bitireceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar 5 tane yapıyoruz. İki, 3, 4 ve 5. 5 tane içine yaptım. Zincirin tepesine batıyorum. Ortaya bir tane, zincir tepesine, burayı da artık aynı şekilde 5 tane dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane doldurdum. Zincir tepesine battım. Araya bir tane. Aynı şekilde burayı da dolduruyorum. Ortaya bir tane. Evet, şu kenar arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir içine, tepesi diyelim ya da 10 tanesinin içine dolduruyoruz. Evet, burada 10 tanenin içine de aynı şekilde 3'te çıktığımız trabzanlar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane de bu kısma yaptık arkadaşlar. Artık bu kısımlar bu şekilde buraya eklenecek. Size tavsiyem kısımları eklemeden önce ütü yapmanız. Ense kısmı bu şekilde aşağıda kalacak arkadaşlar. Bir sıra aşağıda kalacak. Evet, bu kısmı da yaptık. Artık
örgümüzün arka tarafının bir tarafını tamamlamış olduk. Şimdi ben arka ve ön kısımları ütüleyeceğim. Sonra artık burada ekleyip ipimi kopardıktan sonra bu kısmı arkadaşlar yapacağım. Evet, şimdi öncelikle örgümü ütüleyeceğim arkadaşlar. Arkayı da şöyle yine anlatayım size. Arkayı ütülerken arkadaşlar yine aynı şekilde ütü bezi kullanıyoruz. Nemli ütü bezimizi üzerine koyuyoruz. Sonra dıştan ütümüzün buharını verip üzerine çok bastırmadan ütülüyoruz. Öncelikle bu şekilde yaparak örgümüzü arka tarafını ütüleyelim. Sonra bu iki uçları şu şekilde katlayalım. Sonra koltuk altı kısmını ve bu kısımları da şöyle katlayıp tekrar şu kısımların eşit olup olmadığını bakıp ütümüzü yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümün ütüsünü tamamladım. Şu şekilde göstereyim size. Şu an eklememizi yapacağız artık. Bu şekilde. Gayet muntazam, güzel bir örgümüz oldu. Şimdi şöyle önleri şöyle kaldıralım. Şimdi arkada bu kısım ters tarafı, örgümüzün bu tarafına eklemesini yapacağız. O yüzden yön kısım içte kalacak şekilde yapıyoruz. Ve örgümüzün önde de ters tarafını ayarlıyoruz. Ve yeleğimizin ön tarafında da aynı şekilde önler içe gelecek. Tersler dışta kalacak şekilde. Buradan artık tığla yapacağız eklememizi. Örgümüzde yönler iç kısımda kalacak şekilde. Arkalar bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kısım ters, bu kısım da ters. Yani şu şekilde. Burası arkası ve bu taraf arkası. Olacak şekilde yönünü ayarlayalım ve eklememize başlayalım. Şimdi ilk zincir aramız burada. Karşılıklı olarak diğer araya da batıyorum ve buradan kaydırma yöntemiyle çıkıp bütün araları batacağız arkadaşlar. İlk zincir arasına batıyorum. Karşıdaki zincir arasına batıp çıkıyorum. Yanındaki zincir arasına ve onun tam karşısındaki zincir arasına batıyorum. İkisini bir çıkartıp ipimi arasından geçiriyorum ve çok sıkı yapmayalım burayı yaparken. Karşılıklı gelecek şekilde ayarlayalım. Çünkü sayılarımız birebir aynı. Bir buradan, bir karşıdan. Bir buradan, bir karşıdan olacak şekilde sonuna kadar yapalım eklememizi. Şöyle bir bakalım. Evet, yönden de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, arka kısımdan eklememi yaptım. Yön tarafta bu şekilde. Sonra bunu ütüyle şu şekilde katlayıp ütüleyeceğiz. Şöyle açıp göstereyim şu şekilde. Evet, kenar eklemesini de yapalım arkadaşlar. Bunun için şöyle tığımızla ipimizi sabitleyelim. Öncelikle buradan ilk zincir arasına batıyoruz ve karşıdan da zincir arasına batıyoruz, sıkıştırıyoruz burada. 1 2 3 4 zincir çekip burada zincir arası var arkadaşlar, bu kısma batıyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir. Şurası bakın arkadaşlar, bir alt sıra zincir arasına batıp karşıdan da aynı şekilde zincir arasına batıp eklememizi yapıyoruz. 1 2 3 4.
tüm böyle sıralara, zincir aralarına batarak bu kısmı da aşağı doğru inelim. İsterseniz tamamına kadar yapabilirsiniz. İsterseniz de bu kısımdan yırtmaç bırakabilirsiniz. Ben yaptığım diğer yeleklerimde hep yırtmaçlı yaptım. Bunu da yırtmaçlı yapmayı düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir. Karşılıklı gelecek şekilde zincirleri ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, buradan ve karşı tarafta. Dört zincir çekip iki tarafa da bu şekilde eklememizi yapalım. Buradan da yırtmaçlı yapacaksınız. Ona göre işaretimizi koyalım. İşaret koyduğumuz yere kadar eklememizi yapalım. Evet, şu kısımlar sonra şu kadar yeterli olacaktır. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane bırakacağım kenarlardan. Evet, 12. bu taraf ve diğer taraftan da aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Karşılıklı olarak işaretimizi koyalım. 10 da yapabilirsiniz. 12, nasıl isterseniz. Evet, buraya kadar bu kısımdan kenar eklemesini yapalım. Örgümüzün bu tarafını yarım bırakmıştık. İpimizi koparmadan ütümüzü yapıp eklememizi yaptık. Burayı tamamladık. Diğer tarafa da arkadaşlar eklememiştim. İpimi kopardıktan sonra bu kısımdan 10 tane zincir arası bu kısımdan başladım ve komple burayı doldurdum. Doldurduktan sonra aynı bu tarafta yapmış olduğum işlemi yaparak eklememi yaptım arkadaşlar. Evet, bu şekilde oldu. Ütümüzü de tamamladık. Yan taraflarını da eklemesini yaptım. Sonra bakın şu şekilde kenarları. Öncelikle bunu bu taraftan şöyle çevirdim tersten. Yine çift olarak ütü bezimi koydum. Üzerine hemen şöyle değdirdim. Sonra bu taraftan da şu şekilde şöyle katlayıp şu şekilde arkadaşlar omuz kısımlarını da düzelttim. Aynı işlemi omuzda da yaptım. Bu şekilde şöyle ütümü yaptım arkadaşlar. Evet, yeleğimizi eklemelerini tamamladık. Şimdi kenar tığlamasını yapacağız. Şöyle kenarında da yırtmaçlı bir model oldu. Bir de arkadaşlar kalan ipim bu. 2 tane ip olarak söylemiştim. Siz yine de 3 ip alın isterseniz. Çok dolgulu bir kenar tığlaması yaparsanız ipiniz yetmeyebilir. Benim 3. bir ipim var. Yelek yapacağım zaman genellikle 3 ip alıyorum ben arkadaşlar. Önceden de almış olduğum ipim bu benim. Evet. Kalan ipimle deneyeyim bakalım. Kalacak mı kalmayacak mı, ona göre de size bildiririm. Evet, kenar tığlamamız için ipimizi sabitleyelim tığımıza. Şu kenar uç kısmından arasından girip buraya sabitledim. 1 2 zincir çektim. Bir yandan da şu ipimi de şöyle arasından yürüteyim. Ya da iğneyle yapmanız daha güzel, daha muntazam oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet, buradan 1 2 3. zincir arasına batıyorum ve 2 de çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bunun içine dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 toplam şöyle baştaki birlikte 3 oldu. 4 tane yapalım. 4 tane yapmamız yeterli olacaktır. Yine şimdi buradan 3 tane ara bırakalım. 1 2 3. 3'ün yanındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde bir tığlama yapacağım. 2 zincir, 1 2, 3. araya battım, 2 de çıktım, 2 zincir çektim, ara boşluğuna batıp 2 de çıktım. Baştaki birlikte 3 oldu. Toplam 4 tane yapıyoruz. Sonra şurada
boşluğum var. Zincir arası bu kısma batıp ipi buraya sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada zincir aralarımız var artık. Bu zincir aralarından aynı yere batacağım. 2 de çıkıyorum. 1 2 ortaya batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar ortaya battım. 2 de çıktım. Toplam 4 tane olunca diğer buraya battık. Şimdi şuradaki zincir arasına batacağım. Şu ipimi de şuradan temizleyeyim. Evet 3 tane yaptık. Şimdi artık buradaki aralara batıp devam edeceğiz. 2 zincir çekiyorum. Artık buradaki zincir aralarına batacağız arkadaşlar. 2 de çıkıp tekrar 2 zincir aradaki boşluğa batıyorum. 2 de çıktım. Toplam 4 tane olacak. Sonra diğer zincir arasına, şu yukarıdaki zincir arasına batıyorum. Bunu buraya sabitlemiş oluyorum. 2 zincir, üstteki zincir arasına battım. 2 de çıktım. Şöyle yapayım, şu kısımda daha iyi görünecek. Şöyle yaparsam. Bir, 2 zincir araya batıyorum. 2 de çıktım. Yine toplam 4 tane olunca yukarıdaki zincir arasına batıyorum. Evet, ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir göstereyim kenar tığlamamı. Evet, ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Tekrar başa alıp anlamadığınız yerde başa alıp tekrar yapabilirsiniz. Şuradaki araları yapmış oluyoruz. Şu şekilde yine göstereyim, düzgünce şöyle koyayım. Bakın arkadaşlar, buradaki zincir arasına battım, sonra buradaki yukarıdaki, bu şekilde her zincir arasına batarsak daha düzenli, daha düzgün olacaktır. Evet, tüm etrafına bu kenar tığlamasını yapıyoruz. Buradan bu şekilde devam edeceğim. Yakada da ense kısım bu şekilde, tekrar bu kısma gelip buradan dönüyorum. Yeleğimizi yırtmaçlı yaptık. Buradan bu şekilde devam edip başlamış olduğum noktaya kadar yapacağım arkadaşlar. Aynen dediğim gibi ipimin yetip yetmediğini size söyleyeceğim. Kenar kolumuzun etrafından da aynı şekilde tam şuradan ortadan başlıyoruz ve etrafını aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, kenar tığlamamı yapıp yeleğimin ölçülerini vereceğim. Hayırlısıyla yeleğimizi tamamlamış olacağız. Yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdan başladım. Tüm etrafından bu şekilde yaka, ense, bu kısma döndüm. Tekrar buradan etek ucuna geldim. Bu kısmı döndüm arkadaşlar. Şu şekilde yırtmaç yaptık. Yırtmaçın etrafından da döndüm ve arka kısmından da yapıp başlamış olduğum noktaya geri geldim. Evet, koltuk etrafından da şöyle göstereyim. Aynı şekilde buradan başladım. Etrafını geçtim. İki tarafı da. Yeleğimi bitirdim arkadaşlar. İsterseniz buraya bir diğer yeleğindeki gibi şöyle göstereyim. Evet, bu renkte yapmak isterseniz, bu da çok ağır, çok güzel oldu. Taş rengi olarak geçiyor. Şu şekilde arkadaşlar, zincir çekip ucuna da çiçek yapıp
İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben bu ara düğmeyi seviyorum. Burada düğme olmasını çok seviyorum. Şöyle 3 tane incili düğme alıp onu yaparsanız bence daha şık, daha güzel olacaktır. Evet, hafif yelek sevenler, kolay örnek isteyenler için yapılışı gayet bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gayet kolay, güzel, çok çabuk da ilerleyen bir model arkadaşlar. Evet, bu şekilde yakamız, ense kısım, kenar tığlamalarını da yaptım. Yırtmacı olan bir yelek modelimiz oldu. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi de size ölçülerini vereyim. Örgülerim arkadaşlar sayfamın en başında oynatma listesi var. Neşe'nin tarif adresi sayfasını açtığınız zaman sağ tarafta sağ köşede oynatma listesi yazıyor. Oradan tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Çünkü bölüm bölüm paylaşıyorum bazı videolarımı. Evet. Şöyle eninin ölçüsünü vereyim. Toplam 53 santim arkadaşlar eni. Boyu enseden şu an hiç uzatmadan olduğu gibi yapıyorum. 75 santim. Koltuk altından 54. Kenar tığlamasının yanından ölçersem 55 santim. Şöyle arkadaşlar şu kısmını da ölçüsünü vereyim size. Toplam 20 santim arkadaşlar. Evet. Ölçüleri bu şekilde. Toplamda 2 tane ip yeterli olur arkadaşlar. Sadece 11 sırada yaparsanız, 12 yapmazsanız yetecektir. Ama 3 tane ip, 3. ipe de ihtiyacım oldu diyebilirim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yeleğimi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarla kanalıma destek olursanız beni memnun edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için yapmış olduğum modellerimi sevdiklerinizle, eş ve dost akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Ve yorumlar kısmına bir çiçek, bir böcek, bir kalp de bırakırsanız ya da güzel yorumlarla destek olursanız beni mutlu edersiniz. Evet, faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.